Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size saçlarınızı en kolay bir şekilde nasıl ışıl ışıl yaparsınız onu göstermek istiyorum ve bugün saçlarımızı çikolata kahvesi renginde boyayacağım. Çok böyle bakın ışıl ışıl oldu. Ben saçlarımı yıkadım. Şöyle size hemen boya sonrasını şampuansız yıkamama rağmen ışıl ışıl olduğunu göstermek istiyorum. Bir paket cevizin kurutulmuş yeşil kabuğu var burada. Birkaç tane karanfil atıyorum. Bolca soğan ve sarımsak kabuğu biriktirmiştim. Mutfakta kullandığım soğanların, sarımsakların, patlıcanların kabuklarını hiç atmıyorum. Bunlar da soğumuş kahveler. Bardakta unutulmuş, soğutulmuş kahveleri de boya yapacağım gün çöpe dökmüyorum. Böyle saç boyalarıma katıyorum. Demli çay koyabilirsiniz. Ziyan olmaması için değerlendirebiliriz. Birkaç diş sarımsak da koyuyorum. Şöyle elma kabuklarından koyuyorum. Bu gıdaların hem renklerini alıyorum ben hem de vitamin ve minerallerini alıyorum. Biraz su ekledim. Şöyle patlıcan kabukları, patlıcanın iç kısmını, dolma yaparken çıkardığım iç kısmını hepsini böyle ekliyorum. Bunları kaynatıp çok güzel bir şekilde renk alıyorum. Vitamin ve mineral alıyorum. Gerçekten bunlar çok faydalı. Ben hiçbir zaman bu kabukları değerlendirmeden atmam. Rengini alır, saçlarımı boyarım. Posasıyla da kompost yaparım. Bahçede bitkilerime, saksıdaki çiçeklerime kompost yapıyorum. Bakın ne kadar güzel bir renk çıktı. Bu renkle saçlarımı boyamak gerçekten muhteşem zevkli bir şey oluyor. Çok doğal oluyor. Çok da hoşuma gidiyor benim. Hem kabuklar değerleniyor hem de böyle güzel bir su elde etmiş oluyorum. Güzel bir renk elde etmiş oluyorum. Bakın bu renkleri almak için bu kabukları kaynatıyorum 3-4 dakika. Sonra ocağı kapatıp soğutuyorum. Sonra tekrar kaynatıyorum. Bu işlemi vaktim olduğunda 5-6 defa yapıyorum. Şimdi hemen kahveli karışımımı hazırlamak istiyorum. Nescafe Klasik kullanıyorum. Benim saçlarıma bir paket 100 gram Nescafe Klasik yeterli geliyor. Bazen yarım paket de kullanıyorum ama 100 gram yetiyor. Türk kahvesi bu da. 100 gram kadar da Türk kahvesi koyuyorum. Kahveler gerçekten saçlara çok güzel bir peeling yapıyor hem de boyuyor. Tarçın koyacağım. Şöyle 2 tatlı kaşığı tarçın koyacağım. Tarçını kahveye bunların az çok koymanın bir zararı yok. Şöyle bir çay kaşığı dolusu da zerdeçal koyuyorum. Şöyle hafif ışıltı katsın, renk versin, peeling yapsın istiyorum. Hepsi çok faydalı. Kaynatmış olduğum kabuk sularından da üzerine süzerek alacağım. Daha sonra bu kabuk sularımı, kaynattığım sularımı süzüp bir pet şişeye koyacağım. Dondurucuda aylarca saklayabilirim. Üzerine de içerisindeki malzemeleri yazıyorum ne olduğunu unutmamak için çok daha rahat oluyor. Şöyle kahvemi azar azar ekleyerek sudan şöyle bir boya kıvamında karışım hazırlayacağım. Suları her zaman toz malzemeye azar azar ekleyelim. Çok sulu olmasın, kıvamı cıvık olmasın. Hatta ben biraz fazla bile ekledim sanırım. Daha az ekleyin, daha kontrollü ekleyin. Şöyle bunu bir iyice karıştırarak dibine tutmaması için karıştıralım sürekli. Karıştırarak bir 3-4 dakika pişirmek istiyorum. Renkler birbirine geçsin. Kahvenin rengi suya iyice geçsin istiyorum. Boya öncesi saçlarımı size şöyle bir göstereyim. Boya öncesi böyle. Yine bu kabuk sularıyla Nescafe, Türk kahvesi ve çok az da kına ile boyamıştım bu saçlarımı da. Bunun da videosu var. Sizinle paylaşmıştım. Bu akşam ben bu boyayı saçlarıma sürüp sabah yıkamak istiyorum. Sabaha kadar bekleteceğim. Şöyle karışımım soğudu. Dikkat ettiyseniz hep soğutma esnasında üzerini kapatıyorum renklerin havayla temas ederek uçmaması için. Şimdi ben bu karışımıma asıl saçlarıma çikolata kahvesi rengini verecek gıda boyası ekleyeceğim. Chocolate brown yani çikolata kahvesi renginde, çikolata kahverengi renginde gıda boyası aldım. 9 gram. Ben bu 9 gramın tamamını saçlarıma koyacağım uzun olduğu için. Saçlarınız kısaysa bunun yarısını
koyabilirsiniz. Deneyebilirsiniz. Yarısını koyarsınız. Az gelirse sonra tamamını koyarsınız bir sonraki boyamada. Bakın böyle koyu gri renginde ama çikolata kahverengisi olacak. Çok güzel bir renk. Çok seviyorum ben bunu. Eğer saçlarınızı siyah boyamak isterseniz de siyah katabilirsiniz. Siyah gıda boyası kullanabilirsiniz. Mutfakta kullandığımız gıda boyalarını saç boyamada kullanabilirsiniz. Ama benim bu hazırlamış olduğum bu video, bu karışım sarı saçlar ve saçlarında çok beyazları olanlara uygun değil. Çünkü bu boyama beyaz saçı kapatmaz. Beyaz saç çok inatçıdır. Beyaz saçı boyamak çok zordur. O yüzden de burada kına kullanmayacağım ben bugün ve beyaz saçlarınızı kapatmaz, söyleyeyim en başından. Şimdi burada saçlarımıza parlaklık, ışıltı verecek ve hızlı saç uzatacak, saç tellerini kalınlaştıracak olan şey bu. Evet, bu görmüş olduğunuz toz jelatin. Kabuk sularımı da süzdüm, böyle pet şişeye koydum. Üzerinde de ne olduğunu bir kağıda yazdım. Kalanını dondurucuda saklayacağım. Şimdi hemen toz jelatinimi ılık su ile azar azar ılık su ekleyerek açıyorum. Hızlı hızlı karıştırıyorum. Toz jelatini su eklediğinizde hızlı karıştırmazsanız donabilir, taşlaşabilir. O yüzden de hemen böyle buraya konsantre olup bunu hızlıca çözdürüp kahveli karışımıma dondurmadan eklemek istiyorum. Bakın sertleşmeye başladı. Eğer bu şekilde bırakırsanız döndüğünüzde taşlaşmış olabilir. O yüzden çok az su ekleyerek sulu olmaması için çok az ekliyorum suyu ve bunu hemen kahveli karışımıma ekleyeceğim birazdan. Şöyle iyice kıvamını açmak istiyorum. İyice karıştırıyorum suyun içerisinde. İyice çözünsün istiyorum. Eğer kahveli karışımıma direkt dökseydim çözünmezdi, açılmazdı. O yüzden bakın burada gördüğünüz rengi beyazlaşana kadar suyla açtıktan sonra kahveli karışımımdan üzerine ekleyerek iyice açıp kahveli karışımımın içerisine öyle ekleyeceğim bunu. Bu aşamada ne olur dikkat edin. Toz jelatin çok çabuk taşlaşabilir. Gözünüz burada olmalı. Bırakıp gitmemelisiniz. Kapı çalar, zil çalar, telefon çalar. Lütfen toz jelatini bu şekilde bırakıp gitmeyin. Döndüğünüzde donmuş olabilir. Hemen şöyle kahveli gıda boyalı karışımımın içerisine katıyorum. İyice sıyıracağım şimdi bu kasede kalanları da. Bu gerçekten saçlarımıza ışıltıyı verecek olan bu. Bu toz jelatin biraz pahalı bir malzeme. Kendi saç uzunluğunuza göre böyle alabilirsiniz. Ben 2 yemek kaşığı kadar alıyorum her seferinde, aktardan alıyorum. Bakın bu da kabuk sularım. Üzerine de ne olduğunu yazdım. Bunlar dondurucuya gidecek, artan su bu. Hemen bu jelatinli, gıda boyalı, kahveli karışımımı ocağa aldım ve güzelce onu karıştıra karıştıra, dibine tutmaması için karıştıra karıştıra 3-4 dakika pişireceğim. Böylece soğurken artık toz jelatin taşlaşmamış olacak. Evet, şöyle ocaktan aldım. İlk sıcağı geçince üzerine tekrar güzelce streç yaptım. Soğudukça koyulaşacak. Bakın şöyle koyulaşmaya başladı. Sonra bunları saçlarıma süreceğim. Dipten uca çok güzel bir şekilde süreceğim bunu. Bakın şöyle kıvamı böyle oldu. Çok güzel oldu. Saçlarıma sürdükten sonra üzerine bir poşet geçireceğim. Onun üzerine bir tülbent, bir şapka takıp saçımı sıcak tutacağım. Kış aylarında olduğumuz için saçlarınızı sıcak tutun. Eğer ev soğuksa akşam sürüp sabaha yıkamayın. Gündüz yapın bu işlemi. Başınız üşümesin, sinüzit olmayın. Şöyle bir eldiven kullanacağım ellerimi boyamaması için. Bu da temiz poşetim. Boyadan sonra saçlarıma geçirip üzerine tülbent bağlayacağım. Sonra da üstüne bir şapka takacağım. 7-8 saat kadar bekletip daha sonra saçlarımı ılık su ile yıkayıp sonrasında kurutacağım. Saçlarımdan kahveyi daha rahat temizleyebilmek için saç kremi kullanacağım. Şöyle bakın, yıkadıktan sonra sabah saçlarım böyle sabaha kadar beklettim ve sabah yıkadım. Gerçekten çok güzel olmuş. Şu anda biraz sabahın erken saatleri olduğu için güneş yok, karanlık ama çok güzel görünüyor saçlarım. Şöyle bir öğlen güneşte de göstereyim. Tam böyle güneş çıktığında saçlarımın üzerine güneş de düşüyor. Bakın renk böyle. Gerçekten muhteşem güzel bir renk oldu. Çok beğendim ben.
Bu boyanın içerisine her seferinde jelatin tozu koymanız gerekmiyor. Jelatin tozunu 3 ayda bir, 6 ayda bir koyabilirsiniz. Saçlarınızın ışıltısı kaybolduğunda ekleyebilirsiniz. Her seferinde eklemenize gerek yok. Jelatin tozu oldukça da pahalı bir malzeme, söylemiştim. Ama 3 ayda bir, 6 ayda bir rahatlıkla yapılabilir. Saçlarınıza böyle ekstra ekstra ışıltı, parlaklık verir ve saçlarınız çok hızlı uzar. Yeni çıkan saçlarınızı da çok güzel besler. Ben bundan önceki saç boyamamda mayalı yapmıştım. Ve mayalı bakımlarda hem ekonomik hem çok güzel saç dökülmesini durdurur, yeni saçlar çıkarır. Çok sağlıklıdır. Doğal saç boyama zaten kendisi çok sağlıklıdır. Hem saçlarınız hem vücudunuz için çok sağlıklıdır. O yüzden doğal saç boyamaya geç kalmayın lütfen. Bu doğal saç boyamayı bir hafta 10 gün arayla 4-5 defa yaparak saçınızda bu rengi oturtup daha sonra ayda bir kez saçlarınızı boyayarak devam edebilirsiniz. Takıldığınız bir şey olursa bana sorabilirsiniz. Hoşça kalın.